arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, böyle gri bir rengim var, koyu gri bir rengim var elimde bugün. Sizler için yine güzel bir motif örneği buldum. Kare bir model. Yine istediğiniz ürünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani şunu yapın bunu yapın demek istemiyorum. Başlıklarda da belirtmek zorunda kalıyorum ama tığ örgü modeli diye paylaşıyorum genelde. Motif kare bir model. Çeyizlik ürünleri tercih edebilirsiniz ya da bluzlar, yelekler, çantalar, bu tarz ürünler için ipi ve tığı değiştirerek her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi ortadan başlıyoruz yapmaya. Ortadan 11 tane zincir çekiyoruz. Burayı netleştirelim. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zincirimizi çektik. İlk zincirin içine batıyoruz. Bir yuvarlak elde ediyoruz. Şu artan ipi de şimdi sık iğne yapacağız buraya. Altta yürüterek devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Boşluğun içine batarak tığın başını dolamadan sık iğne yapıyorum. Evet, 2 tane yaptık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar burada. Sonra ilk sık iğnenin içine giriyoruz ve birleştiriyoruz. Şimdi boşluğa yaptığımız için şöyle geriledi. Birazcık düzeltiyorum buraya. Sık iğnelerin aralarına. Bu ipimizi de buraya kadar gizledik. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığın başını 1, 2, 3 defa doladım. Aynı yere birleştirdiğimiz noktaya batıyorum. Önce bir ilmek, sonra 2, 2, 2 çektim, bıraktım. 1, 2, 3 doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 defa çektim. Önce bir ilmek çekiyorum. Sonra ikişer ikişer çekerek 4'te bırakıyorum. Sonra hepsini birlikte topluyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip alt sırada bir sonraki sık iğneye batıyoruz. Bir tane sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Şimdi tekrar 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tığımızı 1, 2, 3 doladık. Bir sonraki sık iğneye yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 çektim, bıraktım. 3 defa doladım. Aynı sık iğneye batıyorum. Atlamadım diğerine. 4 defa çektim, bıraktım. 3 doladım. Aynı yere tekrar 1, 2, 3, 4. Şimdi hepsini birlikte çekerek kapatıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip bir sonraki sık iğneye batarak birleştiriyorum. Yine bir sık iğne yaparak tabii. Tekrar 6 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 doladık. Şimdi bir sonraki sık iğneye geçiyoruz. Buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu trabzanlar
3 defa doladığım için beşli trabzan diyorum. 1 2 3 4 defa çekiyorum. 5. çekme işlemini 3 taneyi tamamladıktan sonra yapıyorum. Aynı sık iğnenin içine batarak yapıyoruz üçünü de. Evet, 3 taneyi tamamladım. Şurası zincirimiz. 6 zincir çektik. 3 tane de trabzan yaptık. Kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bir sonraki sık iğneye giriyoruz. Tekrar bir sık iğne ile birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. 3 defa doladım. Bir sonraki sık iğneye geçtim. Birinci trabzanı yaptım. Aynı yere batıyorum. İkinci trabzanı yaptım. 4 defa çektim. 3 doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 4. Şimdi hepsini birlikte kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Yine bir sık iğne ile kapatıyorum. Evet, bu şekilde yapraklar yapıyoruz bu ortadaki sık iğnenin etrafına. Şimdi 8 tane yapalım arkadaşlar. 4 tanesini yaptım ben. Aynı şekilde örerek 8 tane yaprağımız olması lazım. 8'e tamamlayıp dönüyorum. Evet, sona geldim. 8 tane yaprağı tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 8. yaprağı yaptıktan sonra burada 6 zincir çekiyoruz yine. 1 2 3 4 5 6. Buradaki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Birleştirdik. 8. yaprağı bitirdik ve 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. İlk yaptığımız yaprağın tepe noktasına batarak bu şekilde birleştiriyoruz. Ve birleştirdiğimiz yerden 7 tane zincir çekerek devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Bir sonraki yaprağın tepesine geliyorum. Tam tepe noktasına bir sık iğne yaparak birleştirdim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Yine bir sonraki yaprağın tepesine batıyorum. Birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Diğer yaprağa geliyoruz. Şöyle batıyoruz, tam tepesine bir sık iğne yapıyoruz. 7 zincir çekerek başlangıç noktasına kadar geliyorum şimdi. Evet, son 7 zincirimi çektim ve ilk yaptığımız yaprağın tepesine batarak birleştirelim. Bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu zincirlerin üstüne işlem yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum birleştirdikten sonra. Boşluğun içine bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın başını dolamadan, tekrar göstereyim. Tığı hiç dolamadan giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Sonra tığı doluyoruz. Batıyoruz. 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Tekli trabzan da deniyor. Yalancı sık iğne de deniyor. Bu şekilde. Sonra tığı bir kez doladım. Ve bildiğimiz üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi tekrar tığım bir kez doluyorum, batıyorum ve 3 ilmeği birlikte çekerek kapatıyorum.
Sonra tığ dolamadan yine aynı boşluğa batıyorum. Tığın başını dolamadım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilk boşluğu tamamladık. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. Diğer boşlukta da şu şekilde giriyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyoruz. Son yaptığımız sık iğnenin tepesinden doğru batarak ve tığdaki ilmekten geçiriyorum şimdi. Bir pipirik yaptım. Sonra 2 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2 tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine son yaptığım sık iğnenin yine tepesinden doğru batıyorum. İlmeği çıkartıp aynı ilmeği tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve tekrar 1 2 tane sık iğne, 1 2 3 zincir, aynı şekilde sık iğnenin üzerinden battık, ilmeği çıkarttık ve tığdaki ilmekten geçirdik. 3 tane pipirik yapmış olduk. Şimdi geri kalan tarafa 1 2 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi sırayla bir boşluğa bunu yapıyoruz, diğer boşluğa bu işlemi yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyorum. Tığ dolamadan bir sık iğne, tığ doladım, bir tane tekli sık iğne diyelim, hepsini birden çektik. Tığ bir kez doladım, önce bir, sonra iki, iki aldım, üçlü trabzan. 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Birinci yaptık, 2 3 4 5 6 7 taneyi tamamladıktan sonra tekrar aynen şurada yaptığımız gibi tığ bir kez dolayıp üçünü birden çekip tekli trabzan, sonra da bir tane sık iğne. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Önce 3 tane sık iğne, 1 2 3 zincir, tepeden doğru giriyoruz, ilmeği alıp tığdaki ilmekten çekiyoruz. Birinci pipiriğimiz tamam. Şimdi 2 tane sık iğne, 1 2 1 2 3 zincir, ikinci pipiriği de aynı şekilde yapıyorum. Tekrar 2 tane sık iğne ve 3 zincir çekiyoruz. Üçüncü pipiriği de aynı şekilde yapıyoruz. Sonra geri kalan zincire 3 tane sık iğne, 1 2 ve 3. Evet, her boşluğa sırayla bir bu şekilde, bu bir bu şekilde, bir bu şekilde, bir bu şekilde, evet söyleyebildim. Devam ediyoruz şimdi. Başlangıç noktasına kadar gelelim tekrar. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şöyle göstereyim. İpimin rengiyle zemin bu sefer çok yakın oldu birbirine. Başlangıç noktasına kadar geldim arkadaşlar. Burada da yine sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi bir üst sıraya şu şekilde geçiyoruz. Son sık iğneyi yaptıktan sonra buradaki ilk sık iğnenin üzerine batıyorum. Önce birleştirme yapıyorum şöyle. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekelim. Tığın başına 1 2 3 defa doluyoruz. Şurada 7 tane üçlü trabzan yaptık. Üçlü trabzanların üstünden ya da hemen sıradan sayalım. 1 2 3 4 5. Yani şuradaki dolgunun tam ortasına batacak şekilde geliyoruz, buraya batıyoruz. Tığı 3 defa doladık. Önce 1 aldım, sonra yine 2 2 alarak çıkıyorum. 2 3 4 ve 5. 5'te çıktım. Şimdi 1 2 3 4 5 defa 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı yine burada hep tığımızı 3 defa dolayacağız. 1 2 3 doladım. Bu trabzanı battığım yere tekrar batıyorum.
Önce bir, yine 2 3 4. Buraya da beşli trabzan yapacağız. Fakat 4 defa çekiyoruz. Tığda bekletiyoruz. 4 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz buraya. Tekrar 1 2 3 doladım. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 4 defa çektim, bekletiyorum. 1 2 3 doladım. Yine aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 4. 3 oldu. Dördüncüyü de yapıyorum aynı şekilde. Yine aynı noktaya batarak önce bir ilmek çekiyorum, sonra 2 2. Sonra hepsini birlikte topluyorum. Evet, şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızı 1 2 3 defa doladık. Yine aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Burada bu trabzanları yaptığımız yere batıyoruz. 1 2 3 4 5'te çıkıyoruz. Burada zincir çekmeden tekrar tığımızı 3 defa dolayıp şimdi bu dolgunun sonuna, şuradaki alttaki çiçeğin, yaprağın tam tepe noktasına gelecek şekilde buraya batıyorum. 1 2 3 4 5. Yine önce bir ilmek aldım, sonra 2 2 alarak çıktım. Evet, tekrar 5 tane zincir çekiyoruz şimdi. 1 2 3 4 5. Tığımızı bir kez doluyoruz. Burada 3 tane pipirik yapmıştık. İlk pipiriğin içine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 2 çektim, bıraktım. 2 tane zincir, tekrar bir doladım. Bir sonraki pipiriğin içine giriyorum. İkili trabzan, 2 zincir, bir doladım. Bir sonrakinin içine giriyorum. İkili trabzan, 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 defa tığımızı doladık. Şimdi tam şu noktaya bakın, alttaki yaprağın tepe noktası, buradaki dolgunun da başlangıcı. Tam bu ortaya batıyoruz, sık iğnenin üzerine beşli trabzan yapıyoruz. 5 defa da çekiyoruz. Yine önce bir ilmek, sonra 2 2. Aynen şurada yaptığımız gibi yaptık. Şimdi zincir çekmeden 1 2 3 defa doladım. Geliyoruz buradaki dolgunun tam ortasına. İsterseniz sayabilirsiniz de, şu battığımız yerden itibaren 1 2 3 4 5.'ye denk geliyor. Göz kararı da batabilirsiniz tam ortaya. Yine bir tane beşli trabzan yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir ve 3 defa tığımı doladım. Şimdi aynı noktaya, aynı şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 doladım, buraya batıyorum. 1 2 3 4 5.'yi çekmedim. 3 doladım, aynı yere tekrar 1 2 3 4 3 doladım. Hep aynı yere çalışıyoruz burada. 4 tane trabzan yapacağız. 3 oldu. Evet, tekrar 1 2 3 doladım ve dördüncü trabzanı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 4 taneyi tamamladım. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Tekrar 3 doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane daha beşli trabzan yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden yine 3 defa doluyorum. Tam buranın bitiş noktasına, buraya batarak bir beşli trabzan daha yapıyorum. Pardon, tığ 3 doluyoruz tabii. 3 dolamamışım.
2 3 4 5 de çektik ve 1 2 3 4 5 tane zincir. Şimdi tığımızı bir doluyoruz. İkinci köşeyi de tamamlamış olduk arkadaşlar, bu şekilde. Yine tığımızı bir doladık. Pipiriklere batarak ikili trabzan yapıyorum şimdi. Şöyle 1 2 zincir çekiyorum. Sonra tekrar bir sonrakine batıyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. 3 defa doladık. Tam bu noktaya batıyoruz. Bir tane beşli trabzan yapıyoruz. Şimdi zincir çekmeden 3 defa doladık. Tam ortaya batıyoruz. Bir tane beşli trabzan daha yaptık. Tekrar şimdi 5 tane zincir çekerek dolgulu yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir, 3 defa doladım. Aynı noktaya batıyorum. Dört çektim, bıraktım. 3 defa doladım. 1 2 3 4 çektim, bıraktım. 3 doladım. 1 2 3 4 çektim, bıraktım. Dördüncü trabzanı tamamlıyorum şimdi. Kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. 3 defa doladık. Aynı noktaya tekrar batıyoruz. Beşte çıkıyoruz. Şimdi tığ 3 defa dolayıp tam buranın bitiş noktasına batıyoruz. Burada zincir çekmeden buraya batıyoruz. Yine beşli trabzan yaparak yukarıya geliyoruz. 1 2 3 4 5 zincir, bir dolayıp yine pipiriklerin üzerine ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan daha. Evet, son köşeye geldim arkadaşlar. 1 2 3 4 5, burayı da yapalım. Buraya kadar ördük. 3 doladık. Tam buranın başlangıç noktasına buradaki ilk sık iğneye batıyoruz. Beşli trabzan yaptık. Şimdi zincir çekmeden 3 doladık. Tam orta noktaya batıyoruz. Bir tane daha trabzan yaptık. 1 2 3 4 5, 3 doladık. Orta noktaya tekrar batıyorum ve buraya 4 tane beşli trabzan yapıyorum. Ama 4 defa çekiyorum. Beşinciyi çekmiyorum. 1 2 3 4, 3 doladım. 1 2 3 4. Evet, 3 doladım. Tekrar 4 taneyi tamamladım ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, 3 doladım. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Bir tane daha beşli trabzan yaptım. Evet, şimdi tekrar 3 doladım. Buranın bittiği noktaya, buradaki sık iğnenin üzerine bir tane iğne, beşli trabzan olacak. 3 dolamamız lazım. 2 doluyorum herhalde, az geliyor. Evet, burayı da tamamladık. Şimdi son kenarımız 1 2 3 4 5 zincir, pipireye batıyoruz. 1 ve 2 de çıkıyoruz. 2 zincir, pipireye batıyoruz.
Model çok güzel, zevkli bir model arkadaşlar. Ama zemini düşünemedim. Böyle başlamış bulundum. Zemin koyu gri, ip gri. Tam kendini göstermedi sanki. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Bakın şu noktaya, şuradaki sivri noktaya batarak birleştireceğiz. Burada 5 tane zincir çekerek yukarıya çıkmıştık. Sonra da böyle 5'li trabzan yapmıştık. Tam başlangıç noktamız burası oluyor. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen ilk boşluğa, son sıraya geçiyorum. Son sırada trabzanlar olacak. İlk boşluğun içine ipimizi kaydırıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve tığ doladım. Zincir birinci trabzan, ikinciyi yaptık. 3, 4, 5, 6. Üçlü trabzan yapıyorum. 6 tane üçlü trabzan yaptım şimdi. Evet, burada köşedeyim tam şu anda. Köşede 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Diğer boşluğa geçiyorum. Sadece boşluklara çalışıyoruz. Bir doladım, hemen boşluğa geçiyorum. 6 tane tekrar buraya trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane zincir çekiyorum. Bunları şöyle yayabiliriz. Çünkü boşluğa çalıştığımız için birikiyor bir tarafa. Bir zincir çektim. Diğer boşluğa geçiyorum. Buraya da 6 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir. Şimdi 2 zincir çekmiştik bu aralarda. Buralara da 2 tane trabzan yapıyoruz. Yine üçlü trabzan. 1, 2, bir zincir. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1, 2, bir zincir. Diğer boşluğa geçelim. 1, 6 tane yapıyorum yine buraya. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar bir zincir. Bir zincir çekip diğer boşluğa geçiyorum. Diğer boşluk derken şurada herhangi bir işlem yok. Buradaki 5 zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Köşeye geldik. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Diğer taraftaki boşluğa geçiyorum. Yine 6 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar etrafını. Buralarda 6 trabzan, her geçişte bir zincir çekiyorum arada. 6 trabzan, burada 2 trabzan, bir zincir, tekrar 2 trabzan. Köşelerde de 6 6, arada 4 tane zincirimiz var. Bu şekilde etrafına dolanıp dönüyorum. Evet.
Dolanıp döndüm. Şöyle bir koyalım. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Kenarlarına 6'şer trabzan yaptık. 2 zincir çektiğimiz yerlerde 2 tane trabzan yaptık. Her geçişte aralarda bir tane zincir çektim. Sadece köşelerde 4 tane zincir çektim. Şimdi buraya geldim. Bir tane zincir çektim ve ilk yaptığımız trabzanın tepesine batarak birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ve ipimizi keselim artık. Şu ipimizi de yine gizleyelim buralardan. Evet, buralar tamam kesin. Evet. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Çok hoş bir model oldu diye düşünüyorum ben. Umarım beğenmişsinizdir sizler de. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Dediğim gibi videonun başında da söyledim. Sonunda da söyleyeyim. Çeyizlik ürünler yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra farklı ipler, farklı tığlar kullanarak çok daha farklı ürünler de yapabilirsiniz. Bluzlar, çantalar, şallar, birçok şey yapılabilir. Kalın bir iple ördüğünüzü düşün. Kalın bir tığla büyük bir motif elde edeceksiniz. Bunda aynı ölçüler, aynı zincir sayılarında herhangi bir değişiklik yok. Sadece ne olabilir? Şimdi tığ 3 defa doluyoruz. Çok kalın bir iple, kalın bir tığla yaptığımızda bu kocaman bir uzun bir şey olabilir. Hani bunu 2 dolayıp da yapabilirsiniz. Şuradaki trabzanları 3 defa dolayıp da değil, 2 defa dolayıp da yapabilirsiniz. Yani birçok şey elde edebileceğiniz bir model aslında. Birleştirmesi de şöyle. Aralarda bir zincir çektik buralarda. Her zincir boşluğundan birleştiriyorsunuz. Bir video daha yapıp bir sonraki videoda diyelim. Şimdi bir model daha örmem lazım birleştirmeyi göstermek için. Sadece birleştirme için hemen sonrasında bir video daha yaparım sizlere. Çok kolay, basit o da zaten. Evet, beğenip beğenmediğinizi yazarsanız bana sevinirim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.